Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kolay tatlı tarifi vermek istiyorum. Hemen hamurumuza başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı ılık su, bir adet yumurtayı ekleyelim. Tüm malzeme homojen olana kadar karıştıralım. Yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 5-5,5 çay bardağı dolusu un ilavesi yapalım. Azar azar kontrollü bir şekilde unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparladıktan sonra tekrardan yoğuralım ve küçük bezeler halinde keselim. Ben 9 eşit bezeye kestim. Dilerseniz daha büyük, dilerseniz de daha küçük bezeler halinde kesebilirsiniz. Yuvarladığım bezeleri un serptiğim bir tepsiye alıyorum. Üzerine hafif bir şekilde un serperek kapalı bir şekilde en az 1-2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezelerin 3 tanesini tezgah üzerine alalım. Nişasta ve un karışımı ile açalım. Evet, tek tek açmaya hiç gerek yok. 3 tane bezeyi alıyorum. Hafif bir şekilde büyütüyorum. Daha sonra aralarına nişasta serperek oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum üst üste hepsini. Evet, bu yöntemle gerçekten çok kolay oluyor. Yufkaların üçünü birden kolaylıkla açmış oluyoruz. Yufkayı büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, nişastası gidene kadar ve büyüyene kadar açtım. Gördüğünüz gibi bayağı büyüttüm. Yuvarlak fırın tepsisine boyutunda hamurumuzu keselim. Evet, kalan parçaları da gelişigüzel bir şekilde keselim ve tepsiye bu şekilde döşeyelim. Kalan bezeleri ikili olacak şekilde aynı yöntemle üst üste alarak açıyorum. Evet, büyütebildiğim kadar büyüttüm. Tepsi ebatında keserek tepsime döşeme yapıyorum.
Evet, kenar parçalarını döşüyorum ilk olarak. Evet, üzerine çekilmiş ceviz serpiyorum. Dilerseniz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Ve alttaki bezeyi üzerine alıyorum. Evet, ikili olacak şekilde bezelerimi açmaya devam ediyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Evet, yufkamı açtım. Tepsi büyüklüğünde keserek döşemeye devam ediyorum. Evet, altındaki bezeyi kenara alıyorum üzeri için. Kalan en son iki bezemi de aynı yöntemle açmaya devam ediyorum. Yufkamı büyüttükten sonra tepsimi üzerine alarak kesiyorum ve döşüyorum aynı yöntemle. Dilerseniz tekrardan ceviz serpebilirsiniz. Ben her katına ceviz serptim. Evet, küçük parçaları tekrardan tepsiye döşüyorum. Üzeri için kestiğim yufkayı tepsi ebatında hafif bir şekilde açarak üzerine alıyorum en son. Evet, keskin bir bıçak yardımıyla klasik baklava dilimi kesiyorum. Dibine kadar kesmeye dikkat edelim. Üzeri için 250 gram saf tereyağı erittim. 1 su bardağı sıvı yağ ile karıştırıyorum. Ve üzerine bolca gezdiriyorum. Evet, bu kadar yeterli. Kalan yağı dökmüyorum. Yarım su bardağına yakın yağ arttı. Biraz yağının çekmesi için 5 dakika bekletiyorum.
Önceden ısınmış 270 dereceli alt üst ayarlı fırının alt rafına baklavamı alıyorum. Üzerine büyük boy bir tepsi kapatarak 1 saat kapalı bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. İlk 20 dakika 170 derecede pişiriyorum. 20 dakika sonra 165 dereceye düşürüyorum. Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şekeri uygun bir kaba alarak ayarlıyorum. Dört su bardağı içme suyunu geniş bir tencerenin içine alalım. Bir saat sonra baklavanın üzerindeki tepsiyi alıyorum. Ayarını da 160 dereceye getiriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Şerbeti için suyu ocağın üzerine aldım. Kaynamaya başlayınca şekerini ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar sürekli karıştıralım. Kendi halinde bırakmayalım. Bu halde bırakırsanız şekerlenme yapabilir. Şeker eridikten sonra ve kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 30-35 dakika kıvam alana kadar şerbetimizi orta ateşte kaynatalım. Evet, 25-30 dakika sonra bir küçük parça limon tuzu ve tereyağı ekleyelim. Ve kaynatmaya devam edelim. Evet, 30 dakika sonra kıvam almaya başladığı andan itibaren başından hiç ayrılmayalım. Kontrollü bir şekilde kıvam alması için bekleyelim. Kepçeden şerbet ağır ağır akmaya başlayınca kıvam almış demektir. Altını kapatabiliriz artık. Evet, kıvam alan şerbetin hemen altını kapatıyorum. Fırında baklavam pişti. Onu da hemen sıcak sıcak çıkartıyorum. Şöyle 2-3 dakika ikisini de beklettikten sonra sıcak olarak baklava ve şerbeti döküyorum. Şerbetin yarısını dökelim. Diğer yarısını da 2-3 dakika sonra azar azar dökmeye devam edelim. Şerbetin hepsini döktükten sonra 1 saat kendi halinde dinlenmeye bırakalım. Evet, baklavamız artık yemeğe ikrama hazır. Antep fıstığı serperek ikrama hazırlıyorum. Evet, bir dilimi çıkartarak yakından sizlere göstermek istiyorum. Evet, ev yapımı kolay yapma tekniği ile sizlere baklava tarifi verdim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.